Kahve denildiği zaman fal akla gelir ancak tarot fal değildir. Yapılmak ve kazanılmak isterse ve gerekli çaba gösterildiğinde çok ciddi paralar kazanılabilirler. Arkadaşımın yanına gittiğimde baktığın tarot yorumlaması çıktı gibi bir cevap aldım. Ve o anda kendimden korkmuştum. Cansız da görünebilse o tarot destesinin dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu bölümde Furkan Durmaz'la birlikte Başlarım Böyle İşe diyeceğiz. Furkan bir tarot yorumcusu. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Bize kendinden bahseder misin? 27 yaşındayım. 9-10 sene kadar bir süredir bilinçli ve profesyonel anlamda tarot yorumluyorum. Tarot nedir? Tarot bilinçaltı okuma sanatıdır. İnsanların hayatlarında gerçekleştirme ihtimali olan yollar vardır, gitmesi gereken yollar vardır. Bu yollara dayanarak bazı yorumlarda bulunuruz ve gerçekleşme ihtimalini yükseltiriz. Bize nasıl geçmişten ya da gelecekten bilgiler, ipuçları verebilir? Kartlar açıldığında bir sıralama vardır. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek. Geçmiş analizi yapıldıktan sonra şu anla ilgili yaşanılan durumlar analiz edilir. Sonrasında da geleceğe yönelik bazı bulgular öne sürülür. Bu şekilde de gelecek tahminlerinde bulunulur. Gerçekleşme ihtimali yükseltilir. Nasıl tarot yorumcusu olunur? Eğitimi, kursu, kitabı var mı bu işin? Sosyal medya üzerinden ya da bazı web sitelerinden bunların kursları, eğitimleri verilmekte. Herkes yapabilir mi? Biraz şüphe uyandırıcı. Ama bunun kursu, eğitimi şu an var. İsteyen herkes tarot yorumcusu olabilir mi? Kartların anlamları öğrenildikten sonra mutlaka kart açılımı yapıldığında bir şeyler söylenir, yorumlama yapılır, betimlenir, gelecekle ilgili bir şeyler söylenebilir. Ancak şöyle bir durum var. Kartlarla her ne kadar fazla zaman geçirilirse bakma derecesi o kadar derin olur. Bunun yanı sıra şöyle de bir durum var. Gerçek anlamda tarot yorumcuları kartlara baktığında onların ötesine geçebilmeyi hedeflemişlerdir. Bunları başarabilen insanlar daha kapsamlı şekilde yorumlamaktadırlar. Ama tarot destesi olan her insan açtığında İşte bir güneş kartı gördüğünde ya da bir ay kartı gördüğünde, işte karanlık bir gelecek ya da güneş kartı gördüğünde işte aydınlık bir gelecek seni bekliyor diyebilir. Bunu söylemek bu kadar da zor değil. İyi bir tarot yorumcusu ne kadar kazanır? Para var mı bu işte? Tarot yorumcuları 100 lira gibi minimum tutarlarla tarot yorumlarken üst sınır belli olmaksızın ücretlerle bakan insanlar mevcut. Ben o şekilde bir yol izlemek istemedim. Kart yorumlarken karşımdaki insanda herhangi bir olumsuzluk, bir negatif enerji olduğunda bunu kendi üzerime alıyorum ve bu benim agresifleşmeme sebep oluyor ve günlük yaşantımı, sosyal yaşantımı etkiliyor. Bu yüzden ben para kazanma içgüdüsüyle bu işe devam etmedim. Ama yapan insanlar çok ciddi tutarlarda para getirisi elde ediyorlar. Tarot alacağımız bir kararda ya da kaldığımız bir ikilemde bize yardımcı olabilir mi? Tarotun asıl amacı bu aslında. Yani her insanın günlük yaşamda kaldığı ikilemler vardı. Tarot yorumcusunun elinde bulundurduğu deste kendi hayatını kolaylaştırır. Aynı zamanda etrafındaki insanların sorularına cevap arar, onları doğru yola sürüklemeye sevk eder. Sadece açılan kağıtların anlamlarıyla mı yorum yapılıyor yoksa farklı olgular işi değiştiriyor mu? Tarot destesinde 78 tane kart var. Hemen hemen hepsi farklı anlamlar yüklenmiştir. İşte ters anlamı, düz anlamı ve önceki kartla ilişkilendirilmesi, sonraki kart ile arasındaki ilgi önemlidir. Tüm kartların anlamlarını bilmek gerekir. Ancak bu işi tam anlamıyla yapan tarot yorumcuları bu kartlara baktığında onların ötesine geçebilmeyi hedeflemiştir. Asıl tarot yorumcuları bunlardır. Tarot destesiyle ilgili uyulması gereken kurallar var mı? Belli başlı bazı kurallar var. Örneğin tarot destesi kişinin kendine aittir. Ödünç vermemeli, başkasına bakması için kesinlikle emanet etmemelidir. Bunlara uyulması gerekir. Bazı zamanlarda sorunlu bir insana ya da dertli bir insana fal bakıldığında, tarot yorumlandığında kartlarda olumsuz bir enerji kalabilir. Sonrasında da başka bir insana bakılmaması gerekir. Bir ara verilmeli. Nasıl desem, cansız da görünebilse o tarot destesinin dinlenmeye ihtiyacı vardır. Aynı kişi iki farklı tarot yorumcusuna gitse duyacakları farklı mı olur? Yani şu şekilde söyleyebiliriz bunu. Ben bir tarot yorumcusuyum. X kişisi bana geldi. O gün bir sorun yaşamış, ailesiyle problem yaşamış, sevgilisinden ayrılmış. Kartlara vereceği enerji olumsuz olacağı için ben olumsuz yorumlarda bulunurum. Çünkü olumsuz kartlara eli gidecekti. Ama bir hafta sonra farklı bir tarot yorumcusunda kendini çok daha iyi hissederek gittiğinde olumlu kartlar seçer ve ona verecek cevaplar daha farklı olacaktır. Ama bu demek değildir ki benim dediklerim gerçekleşmeyecek ya da o kişinin dediklerinin hepsi gerçekleşecek. Ben farklı yollara ilişkin farklı betimlemeler yaparım. Olumlu kartlar seçtiğinde olumlu yollar sergilenir. Hangisinin gerçekleşeceğini zaman gösterir. Uzaktan tarot yorumlatmak mümkün mü?
Evet, mümkün. Şehir dışında ve ülke dışında yaşayan arkadaşlarım var. Zaman zaman bazı soruları, sıkıntıları olduğu zaman onlara tarot açmamı istiyorlar. O tip durumlarda şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Birebir karşılıklı tarot açılımı yaptığımda enerjiyi daha iyi hissedip yansıtıyoruz bunu kartlara. Ama işte falanca kilometre uzaktan birine bakarken bir enerji kopukluğu olabiliyor ve çok sağlıklı tarot yorumlayabildiğimi o anlarda hissetmiyorum açıkçası. Tarot açmayı kendi çıkarın için kullandın mı hiç? Defalarca kullandım. Yani her insan iyi yaptığı bir işi kendi çıkarı için kullanır. Tarot yorumlamak benim için iyi yaptığım bir iş olarak gördüğümden dolayı günlük yaşantımda da sık sık kullanıyorum. Müşterilerini, danışanlarını nerelerden bulur tarot yorumcuları? Günümüz yaşantısında sosyal medyadan tarot yorumcularına ve kahve falı bakan insanlara ulaşmak çok da zor değil. Biz insanlar olarak gelecekten haber almaya ya da bilinmeyenleri bilmeye her zaman merak uyandırmışızdır kendimizde. O yüzden müşteri bulmak için bir çaba sarf etmeye gerek yok. İyi bir tarot yorumcusuysanız tarot yorumladığınız kişi mutlaka çevresindeki insanlara bundan bahsedecektir. Birçok kişi o insana tarot yorumlatmak isteyeceklerdir. İyi kahve falı bakan biri, iyi tarot falı da bakabilir mi? İkisinin arasında büyük bir ayrım var. Kahve denildiği zaman fal akla gelir ancak tarot fal değildir. Tarot bilinçaltı okuma sanatıdır. Bilinçaltı okunduğunda kehanetleri gerçekleştirmek hedeflenir. Her kahve yorumcusu tarot bakamaz. Tarot desteleriyle uzun süre zaman geçirilmeli, bir bağ kurulmalı. Bu şekilde tarot yorumlanmalıdır. Freelance, part-time, ek iş olarak yapılabilir mi? Aslında bu işin öyle yapılması gerekiyor. Bir günde birden fazla insana tarot yorumlandığında yorucu, kendini kötü hissetme, negatif enerji yüklemesi yapılabiliyor. O yüzden freelancer olarak yapılması ya da part-time yapılması daha az insana tarot yorumlamaya insanlara sevk edecektir. Ve bu şekilde daha rahat olunacaktır. Senin tarot yorumcusu olma serüvenin nasıl başladı? Lisede sıra arkadaşımın yılbaşı hediyesi olarak bir tarot destesi almasıyla başladı. Lise yıllarında pek kendimi kaptırıp onlarla zaman geçirmemiştim ama üniversitede farklı bir şehre, farklı bir ortama girdiğimde çevreye dair içimde şüpheler ve kuşkular vardı. Bu şüpheleri aydınlatabilmek için tarot destelerinden yardım almaya başladım. Doğru cevaplar aldıkça onlarla daha fazla zaman geçirdim ve kendimi daha iyi hissedip onlarla aramdaki bağı güçlendirdim. Falda görüp de söyleyemediğin şeyler oldu mu? Ne yapıyorsun böylesi durumlarda? Profesyonel anlamda ilk tarot bakmaya başladığımda içimden ne geliyorsa söylüyordum. Karşımdaki kişinin bunu kafaya takıp takmayacağı, kendini kötü hissedip hissetmeyeceğini çok önemsemiyordum. Zaman geçtikçe insanlarda bir takıntı oluşturmaya başladı bu. Olumsuz bir şey söylediğimde ya ben zaten böyle bir şey yaşayacağım ilerleyen zamanlarda. İşte benim böyle bir şeye zaten dikkat etmeme gerek yok, zaten bu başıma gelecek. Ya da olumlu bir şey söylediğim zaman onu elde etmek için çaba sarf etmekten kendilerini alıkoyuyorlardı. İnsanların hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğimi düşündüm. Aslında söylemem gereken şeyleri yine söylüyorum. Ancak hafifleterek, basitleştirerek söylüyorum. Yani kişiyi çok fazla etkimde bırakmamaya çalışıyorum. Tarot falına baktığın birine söylediklerinin tersi oldu mu hiç? Çok nadir bu tip durumlarla karşılaşabiliyoruz. Biz tarot yorumlarken insanların hayatlarındaki yollardan herhangi birine yönelik betimlemeler yapıyoruz. Gerçekleşme ihtimalini arttırmaya çalışıyoruz. Ancak günlük yaşantısında sapmalar yaşayabilir ve ben de birkaç kez yaşadım. Hani söylediğim bazı durumların gerçekleşmediğini gördüğüm zamanlar oldu. Tarot yorumlama işini seviyor musun? Tarot yorumlama işini seviyorum. Ancak daha çok kendi çıkarım için ya da kendi sorularıma cevap vermek için kullandığımda kendimi daha iyi ve rahat hissediyorum. Başkalarının soruna cevap vermek ya da onların geleceğiyle ilgili bir şeyler söylemek ya da ilişki açılımları yapıldığında sevgilileriyle ilgili bir şey söylemem gerektiğinde kendimde bir şartlanma ve olumsuzluk hissediyorum ve bu beni zaman zaman zorlayabiliyor. Bize unutamadığın bir anını anlatabilir misin? 19 yaşındaydım. Üniversiteden gelmiştim. Bir yaz tatiliydi. Bir arkadaşıma kafede tarot yorumlayacaktım. Orada onun bir arkadaşıyla karşılaştı. Tarot kartlarımı görünce ona da bakmamı istedi. Tarot kartlarını kararken farklı bir enerji hissettim. Tarot kartlarını biz açtığımızda genelde böyle biraz daha basit şeyler söylemeye çalışırız. Senin için şöyle bir iş sahası oluşacak. Sen yeni başlangıçlar yaşayacaksın. Şu senin içinde şu mevsim ay döngün olacak gibi şeyler söylemeye çalışırken ben o kişiye çok keskin betimlemelerde bulundum. Onlar da şu şekildeydi. Babanın bir ayağı içeride, bir ayağı dışarıda. Evden kısa bir süre sonra ayrılacak. Annenle yollarını ayıracaklar. Annen ve baban farklı insanlarla birliktelik kuracaklar. Sen kardeşinle kendi yolunu çizeceksin. Üniversiteyi bitiremeyeceksin. Tahmin etmediğin bir işte çalışmaya başlayacaksın. Ve umulmadık bir anda geçmişten tanıdığın bir insanla birliktelik kurup
hayatını birleştireceksin demiştim. Ben bunları söylediğimde yadırgamıştım kendimi. Nasıl ben böyle şeyler bir anda söyleyebildim diye. O kişi de teşekkür ederek masadan kalktı, biraz bozulmuştu. Aradan 5-6 sene kadar zaman geçtikten sonra kendisi bana Instagram'dan ulaştı ve o zaman yaptığım tarot yorumunun geldiğimiz zaman diliminde gerçekleşmiş olduğunu söyledi. Şaşırmıştım. O kadar uzun yıllar sonra birinin çıkıp senin söylediklerinin hepsinin gerçek oldu demesi şaşırtmıştı beni. Başlarım lan böyle işe dediğin olay oldu mu? Bir arkadaşıma tarot açılımı yapmıştım. Onun soruları bittikten sonra abim için de bir açılım yapar mısın demişti. Abisi için kartları açtığımda şöyle bir şey söyledim. Senin abin dedim bir kaza geçirecek. Çok ciddi bir kaza bu. Belli başlı hasarlar kalacak. Ölümün ucundan dönecek diyebilirim senin için dedim. Arkadaşım da işte biraz bana fevri bir çıkış yapmıştı. İşte sen ne söylüyorsun falan demişti. Birkaç hafta sonra abisinin bir trafik kazası geçirdiğinin haberini aldım. İlk haberi aldığımda baktığım tarot yorumunun aklıma gelmemişti açıkçası. Arkadaşımın yanına gittiğimde baktığın tarot yorumlaması çıktı gibi bir cevap aldım. Ve o anda kendimden korkmuştum. Kendimden korktum derken şunu kastediyorum. Acaba ben gerçekleşecek bir olayı mı bildim? Ya da gerçekleşme ihtimalini mi yükselttim? Bunu düşünerek tedirgin olmuştum. Başlarım lan böyle işe dediğim tek anım buydu herhalde. Yapılır mı bu iş gerçekten? Yeteri kadar zaman verilirse, çaba sarf edilirse, günlük yaşantısından insanlar ödün vererek tarotlara yoğunlaşırsa, hayatındaki hemen hemen ya da birinci, ikinci, üçüncü sıraya alırsa tarot kartlarını bu işte başarılı olabilirler. Tarot yorumcusu olmak isteyenlere neler tavsiye edersin? Öncelikle ben bir tarot destesi alayım da hemen ertesi gün tarot yorumlamaya başlayayım diye bir durum söz konusu değil. Sabırlı ve istikrarlı olmak gerekiyor. Tarotlarla uzun süre zaman geçirmeleri gerekiyor. Bunlar yapıldığı takdirde tarot yorumcusu olmak için önlerindeki engeli kaldırmış olurlar. Bu söyleşi için teşekkürler Furkan. Ben teşekkür ederim.